Allah Allah, Antalya'da ne olmuş acaba? Bir izleyelim bakalım. Bazı hikayeler vardır ki bir bina veya bir mezarlıkta başlar. Ancak toprağın altında gizli kalmış bir sır, nesiller boyu süren bir laneti takip eder. Ve bu lanet vakti geldiğinde... Abla her şey tamam da geçen videonda da söylemiştim. Şu kameraya ben gazeteci sağdan yazar bakma. Mehtap Erel. Bugün Sağdaki kameraya direkt bakma. Harbi baktığı zaman ben geriliyor. Bir mezarlığın karşısında yükselen, beni fena yıllarca korkutuyor, fena. lanetli apartman olarak anılan bir binanın hikayesini anlatacağım. Burası sıradan bir apartman değil. Bir annenin trajedisiyle birleşmiş eski bir lanetin hala fısıltılarla yankılandığı eski bir mezar. Ne zormuş. Ananın amcası lan. İpekleri koymuşlar. Karanlık hikayeler. Perili apartman. Şimdi önce size bu mezarlığın hikayesini anlatayım. Mezarlığın hikayesi önemli. Çünkü bu efsaneyi sıradan bir musallat efsanesinden ayıran şey tam da bu mezarlığın karşısında dikilen ve perili apartman olarak anılan apartmanın hikayesi. Bu hikaye bu mezarlıkla başlıyor. Osmanlı dönemine gidiyoruz. Osmanlı'nın son dönemlerinde Antalya'da kale içinde yaşayan bir din adamı var. Papaz Andrea. Burada kendi cemaati var. Kendi kiliselerinde dualarını yapıyorlar. Normal. O dönem Osmanlı'da azınlıklar hayatlarını nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşıyorlar. Aslında Papaz Andrea toplum içinde, halk içinde iyi bilinen biri. Yardımlaşmalara dahil oluyor. Böyle problemli bir adam değil. Beraber çalıştığı bir de yardımcı papaz var. Papaz Nikola. Aralarının çok iyi olduğunu söylemek çok mümkün değil. Fakat Nikola iyi geçinmek durumunda çünkü Papaz Andrea başpapaz. Şimdi her şey yolunda giderken yavaş yavaş halk içinde bir takım bu kiliseyle ve bu kilisenin müritleriyle, kiliseye gidenlerle ilgili bir takım dedikodular, sıkıntılar başlıyor. Şöyle, halk arasında burada aslında dinen yasak bir takım ayinler yapıldığı, insanların geceleri normal cemaatin toplanma saatleri dışında gizlice toplandığı, burada mumlar yakıldığı, yasaklı bir takım dualar okunduğu, bazı ritüeller yapıldığı halk arasında kulaktan kulağa yayılmaya başlıyor. Bu söylentiler bu şekilde devam ederken tabi ister istemez bu Papaz Andrea'nın da kulağına geliyor. Fakat o kendisinden emin olduğu için çok oralı olmuyor. Oralı olmayınca söylentiler daha da artıyor. Diyorlar ki burada bu papaz kilisede gizlice ayinler düzenliyor ve burada küçük çocukları, kız çocuklarını şeytana kurban ediyor. Tabii Müslüman halk bu işten rahatsız olmaya, huzursuz olmaya başlıyor. Yavaş yavaş dikkatler buraya çevriliyor. Bunun üzerine anlaşıyorlar. Diyorlar ki aramızdan birini bu kilise cemaatinin içine sokalım. Girsin, baksın gerçekten böyle bir şeyler yapmaya kalkıyorlar mı? Ne oluyor yani burada bizim memleketimizde, bizim toprağımızda çoluk çocuk mu kurban ediyorlar diye halk arasında böyle bir tedirginlik başlıyor. Ve aralarından seçtikleri genç bir çocuğu sanki bu kilise cemaatindenmiş gibi bir şekilde eklemleyip kilisenin içine sokuyorlar. Çocuk ilk başta normal pazar ayinlerine gidiyor geliyor. Böyle bir gece toplantısıyla falan karşılaşmıyor. Ama sonrasında kilise cemaatinin arasına soktukları bu genç çocuk bir gün ondan bunu yapmasını isteyenlerin yanına gidiyor ve diyor ki evet söylentiler doğru, dedikodular gerçek. Burada Papaz Andrea gerçekten ayin düzenliyor. Hatta yarın akşam gece burada bir ayin yapılacak. Burada yasaklı dualar okunacak. Bunlar şeytana tapıyorlar. Hatta bir kız çocuğunu da yarın gece kurban edecekler diyor. Aha. Bunu duyan halk tabii ki galeyana geliyor. Ve o ayini beklemeden bir araya geliyorlar. Ellerinde sopalarla, silahlarla, bıçaklarla kiliseye baskın düzenliyorlar. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Ve ister istemez bu vaka bir linç vakasına dönüşüyor. Papaz Andrea ve yanındaki onunla beraber sürekli bir arada olan birkaç önemli müridi halk tarafından ele geçiriliyor. Ve linç edilerek öldürülüyorlar. Öldürülüyorlar fakat bu işi resmi kayıtlara geçirmiyorlar. Çünkü
Farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı bu topraklarda insanları karşı karşıya getirmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu iş hemen üstü kapatılıyor. Hiçbir yere resmi bir kayıt yapılmıyor ve bu insanlar bir gece gizlice ve hepsi üst üste aynı mezara gömülüyorlar. Efsaneye göre Papaz Andrea ölmek üzereyken şu sözler ağzından dökülüyor. Bu topraklarda huzur bulamayacaksınız. Sizi rahat ettirmeyeceğim. Ben Papaz Andrea. Andolsun ki Bir an Papaz Fikret intikamımı diyecek sandım. alacağım. Ben Papaz Fikret. Hayır. Şimdi bu insanlar böyle apar topar üst üste gömülüyorlar ancak dönemin kadısının bu iş kulağına gidiyor. O dönemin kadısı da adaletiyle, hukukuyla bilinen iyi bir insan. Diyor ki böyle şey olmaz. Bunu araştıracağız. Tamam, halk arasında infial çıkmaması için hani bunu yapmışsınız ama bu benim içime sinmez. Biz bunun ne olduğunu, aslını, astarını bulacağız. Ulan Çünkü niye bu kadar uykum geldi topraklarda benim ya? hiç kimse burada şeytana kurban yapacağız deyip ortaya çıkamaz. Bu arada bir de tabii şöyle de bir gerçek var. Andrea iyi biri. İnsanlara yardım yapıyor, zor durumdakiler için malzeme topluyor. Kadın bunu biliyor. Bu tip işler kadının izni dışında yapılabilecek işler değil zaten. O yüzden kadının aklında da tam olarak oturmuyor. Yani bu adam düzgün bir adama benziyordu. Niye böyle bir şeyler kalkışmış olsun da böyle bir şey yaşansın? Bunun üzerine kadı bir araştırma yaptırıyor ve ortaya çok garip bir şey çıkıyor. Papaz Nikola Andrea'dan kurtulmak için ona iftira atmış. Aslında Andrea'nın böyle insan kurban etmek gibi, gizli, gizemli, yasaklı ayinler yapmak gibi bir durumu yokmuş. Nikola uyanık bir adam olduğu için araya sokulan muhbir çocuktan işkillenmiş. Çocuğu karşısına almış, konuşmuş. Demiş ki sen bu cemaatin adamı değilsin. Nereden çıktın sen, kimlerdensin, nereden geldin? Biraz sıkıştırınca çocuk dökülüyor. Çocuk dökülünce Andrea altın karşılığında bu çocukla bir anlaşma yapıyor. Diyor ki ben zaten bu papazdan kurtulmak istiyorum. Sen de buraya geldin madem sana da kahraman olma şansı tanıyorum. Sanki bu toplumu, bu topluluğu bir kötülükten kurtarmış gibi olacaksın. Seni buraya gönderenlere gideceksin. Bu papazın gizli işler çevirdiğini, bir kız çocuğunu şeytana kurban etmek üzere olduğunu söyleyeceksin. Aradan yıllar geçiyor. Şehir büyüyor. Bu mezarlığın tam karşısındaki boş arsa müteahhite geçiyor. Yani Müteahhit yalandı. buraya apartman yapmaya başlıyor. Fakat kağıt üstünde her şey normal ilerlerken sahada işler o kadar da normal ilerlemiyor. İlk etapta buranın yapımı aşamasında çalışan aletlerde arızalar başlıyor. İlk gün kepçe toprağa girer girmez hidrolik hortum patladı. İkinci hafta temel kalıbı gece yarısı kendi kendine çöktü. Üçüncü ayın sonunda ustabaşı kaza geçirince işlerin çoğunu bırakıp gitti. Yaşlı bir işçi bu binayı toprak almıyor dedi. Bu esnada tabii orada çalışmakta olan gece bekçileriyle ilgili de sıkıntılar çıkmaya başladı. Özellikle müteahhit gece bekçilerinden bir tanesini gündüze kaydırmak zorunda kaldı. Çünkü bu gece bekçisi sürekli olarak aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki gece buradan önümden yürüyüp geçen mum ışıkları görüyorum. Sıra sıra bu mum ışıkları karşıdaki mezarlıktan çıkıp binaya doğru geliyorlar. Nasıl lan? En sonunda Aç. zorluklarla da olsa binanın inşaatı tamamlanıyor. Sıra satışına geliyor. Fakat o aşamada da problemler başlıyor. Müteahhit bir türlü bu binanın içindeki daireleri istediği hızla elden çıkaramıyor. Şimdi bu büyük trajedinin kurbanı Casper. anne ve kızı Ayşe tam da bu esnada bu efsaneye dahil oluyor. Hoş geldin, ne yapıyorsun ya? Oğlum bu nasıl bir İçindeki yanlış kimsenin yazmadır? oturmadığı bu boş Ayağına yağ apartmanın sürüp mü geldin, üçüncü kaydırdın katındaki ayağını? daireyi kiralıyorlar. Ayşe 19 yaşında genç bir kız. Biraz uçarı, Ablamız gazeteci biraz ya, bir aksi, derdini anlatıyor. Böyle hareketli bir kız. Garip huyları, garip alışkanlıkları var. Annesi çok onaylamıyor Buna Ayşe'nin da az değil. arkadaşlarına, arkadaşlık ettiği çevreyi. Fakat Ayşe annesini çok da fazla dinlemiyor. Biraz böyle karanlık işlere meraklı bir kız. Ayşe'nin annesi eczanede vardiyalı çalışıyor. Bu apartmanı seçmelerindeki sebep buranın ulaşım olarak Ayşe'nin annesinin çalıştığı eczaneye yakın olması. Hı. Ayşe ve annesi ilk taşındıklarında evdeki sessizlik çok fazla dikkatlerini çekiyor. Evin dışındaki şehir gürültüsü hiçbir şekilde evin içinde duyulmuyor, hissedilmiyor. Sanki koskoca dünyada Yalıtıma bak. tek başlarına yaşıyorlar. Ulan tam benim istediğim yalıtım ya. Evin içinde öyle bir sessizlik hakim. Taşınmanın hemen ardından evin içinde
tuhaf bir atmosfer kendini göstermeye başlıyor. Bütün camlar kapalı olduğu halde evin içindeki perdeler sürekli oradan oraya savruluyor. Sanki içeride rüzgar esiyormuş gibi uçuşuyor. Klima kapalı olduğu halde evin içi ne yaparlarsa yapsın ısınmıyor. Sürekli olarak evde buz gibi bir ortam var. Allah Ayşe'nin, Allah. annesinin en çok dikkatini çeken şey mutfakta koyduğu şeyleri yerinde bulamıyor olması. Bardağı oraya koyuyor, ertesi sabah kalktığında burada buluyor. Tabağı oraya bırakıyor, ertesi sabah kalktığında başka bir yerde buluyor. Fakat tabii bunları hep Ulur gezer kızının vardır geri evde kalıp ya. bir şey yemesine, içmesine bağlıyor. Bundan sonraki süreçte işler biraz daha karışmaya başlıyor. Evin duvarları çok hızlı bir şekilde sanki çürür gibi rutubetlenmeye başlıyor. Ayşe gün geçtikçe annesinden uzaklaşıyor, annesiyle arasına daha fazla mesafe giriyor. Daha çok kendi odasında, kendi dünyasında vakit geçirmeye başlıyor. Uyku yapar Bir mı gece acaba? Ayşe yatarken odanın içinde bir rüzgar Ayşe'yi tedirgin ediyor. Üstüne daha kalın bir örtü almak için yataktan kalktığında odanın içinde kapının kenarında sanki bir gölge hareket etmiş gibi bir görüntü görüyor. Tövbe, Oraya doğru tövbe. bakıyor, ne oluyor diye. Gölge kapının yanında duruyor. Ayşe korkuyla yatağa geri dönüyor, gözlerini sımsıkı kapatıyor, böyle bir şey görmemiş gibi davranıyor. Bundan sonraki günlerde Ayşe'de uyur gezerlik başlıyor. Annesi sabah işe gitmek için kalktığında kızını mutfağın kapısında, kapının önünde dikilmiş, kafasını önüne eğmiş, yere ayaklarına doğru bakarken görüyor. Kızım ne oluyor diye kızının yanına gidiyor, sarsıp kendine getirmeye çalışıyor. Ayşe uyanıyor, ne olduğunu hatırlamıyor. Yataktan nasıl kalktı, oraya nasıl geldi hiçbir fikri yok. İlerleyen zamanda Ayşe'de daha karanlık bir hava belirmeye başlıyor. Annesi bir gün geldiğinde Ayşe'nin odasının duvarlarının çizimlerle kaplı olduğunu görüyor. Ayşe odanın Kızımız bir ressam köşesinde olmuş. yere oturmuş, elinde nereden bulduğu belli olmayan bir kömür parçası bütün duvarlara haç işaretleri çizmiş, çeşitli semboller yapmış, içine noktalar koymuş. Sanki ne olduğu bilinmeyen bir dilde yazılar yazıyormuş gibi bütün duvarlara çizim yapmış. Bir şeyler yazmış. Annesi Tövbe yanına gidiyor. estağfurullah. Kızım ne yapıyorsun sen diyor. Ayşe'yi Tövbe, tövbe. kendi kendine mırıl mırıl ne olduğu anlaşılmaz bir dilde bir şeyler konuşurken buluyor. Ayşe'nin annesi bunu kızının her zamanki hallerine veriyor. Zaten dedi ki hani kızın biraz böyle karanlık garip tarafları var. O yüzden annesi çok fazla üstünde durmuyor. Hatta o günle ilgili şöyle bir anlatı var. Annesi duvardaki bütün çizimleri siliyor fakat ertesi gün kalktıklarında aynı çizimlerin tekrar hatta bu sefer daha da koyu bir şekilde duvarlara yeni baştan işlendiğini görüyor. Tabii bunlardan sonra kadın yavaş yavaş tedirgin olmaya başlıyor. Kızında da böyle bir haller var. Sildiği şey yeniden beliriyor. Oraya koyduğu bardağı başka bir yerde buluyor. Bir kalkıyor kız gelmiş mutfağın kapısının önünde duruyor. Hani kadın da huzursuz olmaya başlıyor. Ama tabii ki bunu doğaüstü bir şeylerle en azından ilk etapta ilişkilendirmiyor. Bir gece vardiyasında İyi, sorun yoksa eve dönen devam. anne tam kapının anahtarını çevirmek üzereyken içeriden kızının sesini duyuyor. Ayşe diyor daha uyumadın mı? Anahtarla kapıyı açıyor, içeri giriyor ama evin içi karanlık. Kadın şimdi diyor ki Allah Allah, hani kızının sesini duydum anne dedi. İçeriden tekrar kızının sesini duyuyor. Fakat bu sefer ses mutfak tarafından geliyor. Anne buradayım diyor Ayşe. Annesi kızım karanlıkta ne yapıyorsun diye mutfağa doğru gidiyor. Mutfağa bir giriyor, ışığı bir yakıyor, Ayşe orada da yok. Bunun üzerine kadın Tövbe, tövbe. son derece huzursuz bir şekilde koşarak kızının odasına gidiyor. Gittiğinde kızını yatağında uyurken buluyor. Fakat ne duyduğunu biliyor. Kızı ona anne anne diye seslendi. Fakat çocuk yatakta ve uyuyor. Kızına doğru yaklaşıyor böyle ne oluyor diye. Bir bakıyor kızın yine uykusunda dudakları kıpır kıpır bir şeyler söylüyor. Kulağını iyice yaklaştırıyor. Kızının ne söylediğini duymaya çalışıyor. Kızının boğuk, çatallı bir sesle, hatta neredeyse kendi sesine benzemeyen bir sesle bir duayı tersten okuyormuş gibi anlamlı ama bir o kadar da anlamsız bir şeyler fısıldadığını Tövbe duyuyor. estağfurullah. Annesi bu kadar yakınına gelince tabii Ayşe ister istemez uyanıyor. Ne olduğunun farkında değil. Anne diyor bana niye bu kadar dikkatli bakıyorsun? Ne oldu? Kadın tabii ki kızına bir şey söylemiyor. Fakat bu geceden sonra artık anne kızının dudaklarını, Eyvallah, kıpırtılarını mektup oku. daha dikkatli kontrol etmeye başlıyor. İlerleyen günlerde Ayşe'nin vücudunda sanki dayak yemiş gibi çürükler oluşmaya başlıyor. Banyodan çıktığında üstünü değiştirirken annesi Ayşe'nin kollarında morluklar, boynunda, ensesinde morluklar fark ediyor.
İlk etapta acaba kızım bir yere kendini mi çarptı, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir şey mi oldu diye düşünürken vücudundaki izlerin parmak izlerine benzediğini fark ediyor. Sanki böyle sıkmış gibi 3 parmak. Yani o evde harbiden bir iplik var. Kollarında, bence yıkılıp yeniden boynunda, yapılsın. ensesinde var. Bir gün Ayşe aynada kendisine bakarken tam burasında köprücük kemiğinin üzerinde bir morluk görüyor. Aynaya yaklaşıyor, iyice bu nedir diye bakıyor. Burada 3 tane parmak izi görüyor. Parmak izlerinin üzerinde elini gezdirmek istiyor. Elini oraya götürmesiyle beraber sanki içeriden orası yanmış gibi bir yanma hissi oluşuyor. Yaptığı anda kulaklarında bir erkek sesi duyuyor. Tövbe Benden estağfurullah. kaçamazsın. Bu binada vay arkadaş ya. Bir genç kız sesi gibi ince olan sesi son günlerde çatallanmaya, hatta kimi zaman erkek sesine benzer bir sese dönüşmeye başlıyor. Annesiyle arasındaki soğukluk ve mesafe Kız her geçen gün kontrol daha da altına artıyor. alınmış. Annesi Ayşe'nin evin çeşitli yerlerine yaptığı Beğendiği çizimleri şeye bağlayacağım da dehşetle nasıl değişiyorlar? gözlemliyor. Ve sanki kızı kendi kendine çizmiyormuş da bir el kızının elini kontrol ediyormuş, yönetiyormuş gibi Ayşe'nin duvarın karşısında sabit bir şekilde durduğunu ve elini sürekli olarak hızlı bir şeyler yazdığını görüyor. Bu işten çok rahatsız oluyor ve kızının psikolojik problemleri olduğuna kanaat getiriyor. Bir gece eve geldiğinde Ayşe'yi salonda kendi kendine bir şeyler mırıldanırken buluyor. Annesi kızının karşısına Kaç kadeh geçip kırıldı, kızının kollarından tutup dan "Kızım hoş sen ne yapıyorsun? Niye yanında?" böyle bu duvarların diyordur. haline?" dediği anda Ayşe'nin bir anda kapalı olan gözleri öfkeyle Pat. açılıyor. Gözlerinin siyahı arkaya dönüyor, gözleri bembeyaz oluyor. Ayşe sanki annesinin karşısında olduğundan Gözlerinin daha da siyahı. uzuyor. Böyle bir Güzelmiş. dikleşiyor. Annesi korkuyla birkaç adım geri çekiliyor. Ayşe'den boğazından boğuk, çatallı bir erkek sesi çıkıyor. Annesine diyor ki bana karışma. Annesi panikle ve korkuyla geriye çekiliyor. Geriye çekilmesiyle kızı bir anda sanki bir an için tekrar kendi normal görüntüsüne geri dönüyor. Böyle olunca anne koşarak kızına doğru ona sarılmak için bir hamle yaptığı anda Ayşe birdenbire annesine atılıyor, kollarından onu sımsıkı yakalıyor. Gözleri tekrar tersine dönüyor. Bembeyaz ve öfke dolu gözlerle annesine bakıyor. Annesi Ayşe kızım kendine gel diye çırpınıyor. Tam o esnada Ayşe derin, kalın bir erkek sesiyle annesine haykırmaya başlıyor. Anne bunun üzerine şok oluyor. Sen kimsin? Ne oluyor diyor. Ve Ayşe aynı erkek sesiyle annesine cevap veriyor. Ben zaten hep buradaydım. Hiç gitmedim. Bundan sonra anne kendisini kızının bir pençe gibi kapanmış ellerin arasından kurtarmaya çalışıyor. Ama sanki kendi gücünün çok üstüne geçmiş bir güçle Ayşe sanki bir erkek kuvvetiyle annesini kıskıvrak yakalıyor. Annesini o gece boğarak öldürüyor. Asikome yapma. Bu olayın üzerinden tam 2 gün geçiyor. İş yerindekiler bu durumdan işkilleniyorlar. İlk önce eve gelip Ayşe'nin annesiyle görüşmeye çalışıyorlar. Fakat kapıyı açan olmuyor. Kapıya gelen çalışma arkadaşları içeriden bir yanıt alamıyor. Fakat garip bir kokuyla karşılaşıyorlar. Hatta apartmanın içine yayılmakta olan bir kokuyla karşılaşıyorlar. Bunun üzerine çok şüpheleniyorlar ve derhal polise gidiyorlar. Polis ekipleri bu daireye bir baskın düzenliyor. İçeriye girdiklerinde gördükleri sahne şöyle. Evin içindeki her şey allak bullak olmuş. Duvarlarda garip yazılar, şekiller çizilmiş. Lambalar, ampuller patlamış vaziyette. Küf gide gide yürümüş, neredeyse bütün duvarları kaplamış. Ayşe'nin odasındaki duvarda büyük bir yarık oluşmuş. Zavallı annenin cesedi salonun ortasında yerde yatıyor ve ne yazık ki kokmaya başlamış. Ayşe içeride, mutfakta yere çökmüş, ağlıyor, boş gözlerle tek bir noktaya bakıyor. Polis ekipleri Ayşe'yi tabii ki tutukluyorlar. Odasında yapılan aramada bir takım şeytani figürler, şeytani çizimler, böyle garip objelerle karşılaşıyorlar. Bulunanlar arasında en çok dikkat çekeninde 3 ayrı dine ait kutsal kitaplar bulunuyor. Bu kutsal kitapların içinde sadece şeytanla ilgili anlatıların olduğu kısımlar kırmızı kalemle muhtemelen Ayşe tarafından çizilmiş durumda. Bu arada Ayşe'nin ilk ifadelerinin, polise verdiği ilk ifadelerin ben yapmadım, o beni zorladı, ben yapmadım olduğu söyleniyor.
ve Ayşe akıl hastanesine yatırılıyor. Ayşe bir süre akıl hastanesinde kalıyor. Burada tabii ona çeşitli rehabilitasyonlar, çeşitli ilaç uygulamaları yapılıyor. Yavaş yavaş biraz daha normalleşmeye, biraz daha topluma karışabilir hale gelmeye başlıyor. Ama tabii bu bir süreç alıyor. Bu esnada çok küçük yaşta kaybettiği babasının kız kardeşi, yani Ayşe'nin halası onu ziyarete geliyor. Doktorlar Ayşe'nin bir aile yakınıyla, bir aile büyüğüyle vakit geçirmesinin, onun rehabilitasyonu açısından da, tekrar topluma karışabilmesi açısından da olumlu olacağını düşündükleri için Ayşe'nin arada sırada halasıyla kontrollü bir şekilde dışarı çıkmasına izin veriyorlar. Halası Ayşe'nin annesine yaptıklarını, bu şekilde onu öldürmüş olmasını, onun ölüsüyle 2 gün evde yalnız kalmış olmasını normal bulmuyor. Ve çözüm olarak Ayşe'yi bir hocaya götürmeye karar veriyor. Ve sonrasında hocayla konuştuğunda hoca Ayşe'nin halasına şöyle söylüyor. Bu kız bir takım karanlıklara, bir takım olumsuzluklara karışmış. Böyle olur olmaz, yok şeytandı, bilmem neydi, büyüdü, bu işlerle uğraşmış. Bu apartmanın zaten lanetli bir apartman olduğu bilinen bir şeydi. Bu kız da böyle bu işlerle ilgilenen, maneviyatı zayıf, böyle olumsuz işlere daha düşkün bir kız olduğu için bu lanet sizin kıza bulmuş. Ayşe hayatının bundan sonraki kısmını akıl hastanesinde geçiriyor. Apartman mühürleniyor. Zaten hiçbir dairesi bu yaşananlardan sonra satın alınmıyor. Apartman mezarlığın karşısında duruyor ve kendi yalnızlığına terk ediliyor. O bölgeden geçen insanlar geceleri 3. katta Ayşe'lerin dairesinde bir gölgenin yürüdüğünü söylüyorlar. Efsaneye göre o yürüyen gölge Ayşe'ye değil, papaz Andrea'ya ait. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir ve belki de bu hikayeler sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur.